İnsanlık tarihinin bildiğimiz tüm gerçeklerini yerle bir eden, ezberlerimizi bozan ve bizi 12 bin yıl öncesine, zamanın sisli derinliklerine götüren bir yer hayal edin. Burası ne Mısır piramitlerinden ne de İngiltere'deki Stonehenge'den binlerce yıl daha eski. Burası Şanlıurfa'nın kavurucu güneşinin altında binlerce yıl boyunca sessizce keşfedilmeyi bekleyen Göbekli Tepe. Bugün size sadece bir arkeolojik kazı alanını anlatmayacağım. Bugün size avcı toplayıcı atalarımızın henüz tarımı keşfetmeden, yerleşik hayata geçmeden ve hatta çanak çömlek yapmayı bile bilmeden önce devasa taşları nasıl birer sanat eserine dönüştürdüğünün hikayesini anlatacağım. Göbekli Tepe sadece taşlardan ibaret değil. O, insan ruhunun, inancının ve organizasyon yeteneğinin ilk büyük patlamasıdır. Hazırsanız tarihin sıfır noktasına, her şeyin başladığı o gizemli tepeye doğru uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculukta sadece taşların arasından geçmeyeceğiz. Aynı zamanda insanlığın en büyük sorusuna cevap arayacağız. Bizi biz yapan şey nedir? Şehirler mi? Tarım mı? Yoksa inanma ihtiyacı mı? Göbekli Tepe bu sorunun cevabını 12 bin yıldır bağrında saklıyor. Şimdi bu sırları tek tek gün yüzüne çıkarma vakti. Her şey 1994 yılının sıcak bir Ekim gününde başladı. Alman arkeolog Klaus Schmidt, Şanlıurfa yakınlarındaki bu tepede yürürken toprağın yüzeyinde garip bir şeyler fark etti. Aslında burası 1963 yılında İstanbul ve Chicago üniversitelerinin ortak bir yüzey araştırmasında incelenmiş, ancak o dönemdeki uzmanlar buradaki taşları bir ortaçağ mezarlığı sanarak üzerinde durmamışlardı. Fakat Schmidt'in gözleri farklı bir şeyi görüyordu. O, bu taşların çok daha eski, çok daha devasa bir yapının parçaları olduğunu hemen anladı. Schmidt, yüzeydeki kireç taşı parçalarının doğal olmadığını, insan eliyle şekillendirildiğini fark ettiğinde aslında insanlık tarihinin en büyük keşiflerinden birinin eşiğinde duruyordu. Ertesi yıl kazılar başladığında dünya arkeoloji camiası sarsılacaktı. Toprağın altından çıkan T biçimli devasa sütunlar, üzerindeki ince işçilikli hayvan kabartmaları ve bu yapıların devasa boyutları o güne kadar yazılmış tüm tarih kitaplarını birer birer geçersiz kılıyordu. Schmidt, ömrünün sonuna kadar buraya adanacak ve burayı bulmak bir insanın hayatında başına gelebilecek en büyük mucizedir diyecekti. Schmidt'in titiz çalışması sayesinde Göbekli Tepe sadece bir kazı alanı olmaktan çıkıp insanlığın kökenlerine dair bir laboratuvara dönüştü. 2014 yılındaki ani ölümüne kadar her taşın, her kabartmanın peşinden gitti. Bugün onun mirası Türk ve uluslararası arkeologlar tarafından aynı titizlikle sürdürülüyor. Göbekli Tepe'nin inşa edildiği dönemi anlamak için biraz durup düşünmemiz gerekiyor. Milattan önce 9600'lü yıllardan bahsediyoruz. Bu tarih, son buzul çağının hemen bitişine denk geliyor. Dünya henüz ısınmaya başlamış, dev mamutlar ve kılıç dişli kaplanlar yavaş yavaş tarih sahnesinden çekilirken, modern insanın ataları hala mağaralarda veya basit barınaklarda yaşıyordu. Henüz ortada ne yazı vardı, ne tekerlek, ne de metal aletler. İnsanlar sadece doğadan topladıklarıyla ve avladıklarıyla hayatta kalıyorlardı. İşte tam bu noktada Göbekli Tepe bir mucize gibi karşımıza çıkıyor. Bilim dünyasının o güne kadarki kabulü, bu kadar büyük yapıların ancak yerleşik hayata geçmiş, tarım yapan ve iş bölümü olan topluluklar tarafından inşa edilebileceği yönündeydi. Ancak Göbekli Tepe'yi inşa edenler avcı toplayıcılardı. Bu bir bakıma bugünün teknolojisiyle Mars'ta bir şehir kurmak kadar imkansız ve şaşırtıcı bir başarıydı. Bu insanlar sadece hayatta kalma mücadelesi vermiyor, aynı zamanda estetik bir kaygı güdüyor ve devasa bir organizasyon kurabiliyorlardı. Göbekli Tepe'yi bu kadar özel kılan nedir? Cevap o dönemin şartlarında imkansız görünen mimarisinde gizli. 12 bin yıl öncesinden bahsediyoruz. Henüz tekerlek icat edilmemiş, metal aletler yok, yazı yok, evcil hayvanlar yok. Ancak bu insanlar ağırlığı 40 ile 60 ton arasında değişen devasa kireç taşı bloklarını kilometrelerce ötedeki taş ocaklarından kesip bu tepenin üzerine taşımayı başardılar.
Bu taşları nasıl kestiler? Çakmak taşı kullanarak. Evet, sadece daha sert taşları kullanarak bu devasa blokları şekillendirdiler. Bu sütunlar, boyları 6 metreyi bulan devasa T harfleri şeklindedir. Arkeologlar, bu T biçimli sütunların aslında stilize edilmiş insan figürleri olduğunu düşünüyor. Dikkatli bakıldığında, sütunların yan taraflarında aşağı doğru inen kollar, parmaklar ve hatta kemer tokaları görülebiliyor. Ancak bu figürlerin yüzleri yok. Sanki bu varlıklar bu dünyadan ama aynı zamanda bu dünyaya ait olmayan kutsal birer figürü temsil ediyorlar. Bu devasa taşları dikmek için yüzlerce, belki de binlerce insanın organize bir şekilde çalışması gerekiyordu. Bu da bize o dönemdeki avcı toplayıcı toplulukların sanıldığından çok daha karmaşık bir sosyal yapıya sahip olduğunu kanıtlıyor. Her bir daire yapısının merkezinde 2 büyük T sütun yer alıyor ve bu sütunlar etrafındaki daha küçük sütunlarla çevreleniyor. Bu mimari düzen rastgele bir inşaat değil, derin bir matematiksel ve astronomik bilginin ürünü gibi görünüyor. Göbekli Tepe'de şu ana kadar gün yüzüne çıkarılan 4 ana yapı var. A, B, C ve D yapıları. Her biri kendine has özellikler taşıyor. En eski ve en iyi korunmuş olanı D yapısıdır. Burada bulunan 11 dikili taşın ortasında birbirine bakan 2 devasa sütun yer alır. Bu yapıdaki kabartmalar o kadar canlıdır ki sanki hayvanlar her an taşın üzerinden fırlayıp üzerinize atlayacakmış gibi hissedersiniz. C yapısı ise daha çok yaban domuzu figürleriyle öne çıkar. Burada iç içe geçmiş 3 duvar sırası bulunur. Bu da yapının zaman içinde genişletildiğini veya farklı amaçlarla kullanıldığını gösterir. B yapısında ise tilki figürleri hakimdir. Her bir yapının farklı bir klanı, farklı bir inanç grubunu veya farklı bir göksel olayı temsil ettiği düşünülüyor. Arkeologlar yer radarlarıyla yaptıkları taramalarda toprak altında henüz kazılmamış en az 20 benzer yapının daha olduğunu tespit ettiler. Yani bugün gördüklerimiz Göbekli Tepe'nin gerçek ihtişamının sadece küçük bir parçası. Göbekli Tepe'nin her bir köşesi adeta bir taş kütüphanesi gibi. Sütunların üzerinde gördüğümüz kabartmalar, o dönemin insanların zihin dünyasına açılan birer pencere niteliğinde. Tilkiler, yaban domuzları, yılanlar, akrepler, turnalar ve aslanlar. Bu hayvanlar sadece dekoratif amaçlı değil, her biri derin bir sembolizm taşıyor. Dikkat çekici olan bir diğer nokta ise bu hayvanların çoğunun saldırgan ve tehlikeli türler olmasıdır. Bu belki de o dönemin insanların doğaya karşı duydukları korkuyu veya saygıyı simgeliyordu. Özellikle D yapısı Endiaki 43 numaralı dikili taş, yani meşhur Akbaba taşı, araştırmacıların en çok ilgisini çeken parçalardan biri. Üzerinde bir akbabanın pençesinde tuttuğu yuvarlak bir nesne ve çeşitli hayvan figürleri yer alıyor. Bazı araştırmacılar bunun bir gökyüzü haritası olduğunu, hatta binlerce yıl önce gerçekleşen bir kuyruklu yıldız çarpmasını anlattığını iddia ediyor. Bu teoriye göre Akbaba taşı aslında bir felaketin anısına dikilmiş bir anıttı. Bazıları ise bunun bir şamanik ritüelin veya bir yaratılış mitinin tasviri olduğuna inanıyor. Akbabalar, o dönemde ruhun gökyüzüne taşınmasını simgeleyen kutsal hayvanlar olarak görülüyor olabilir. Hangisi doğru olursa olsun, bu insanların doğayı sadece gözlemlemekle kalmadığını, onu hikayeleştirdiklerini ve taşlara kazıyarak ölümsüzleştirdiklerini görüyoruz. Yıllarca bize okullarda şu öğretildi: İnsanlar önce tarımı keşfetti, sonra yerleşik hayata geçti, köyler kurdu ve en sonunda boş vakitleri kalınca dinleri ve tapınakları inşa etti. Ancak Göbekli Tepe bu sıralamayı tam tersine çevirdi. Klaus Schmidt'in meşhur sözüyle, "Önce tapınak geldi, sonra şehir." Bu cümle arkeoloji dünyasında bir devrim niteliğindedir. Göbekli Tepe'de yapılan kazılarda insanların burada yaşadığına dair kalıcı konut izlerine rastlanmadı. Burası bir yerleşim yeri değil, bir toplanma merkeziydi. İnsanlar uzak mesafelerden buraya ritüeller gerçekleştirmek, belki de ölülerini anmak veya kutsal törenler yapmak için geliyorlardı. Peki bu kadar insan burada ne yiyordu? Kazılarda bulunan binlerce hayvan kemiği buraya gelenlerin devasa şölenler düzenlediğini gösteriyor.
Ceylanlar, yaban sığırları ve yabani buğdaylar. İşte bu devasa kalabalıkları doyurma ihtiyacı insanları daha fazla yiyecek üretmeye zorlamış olabilir. Yani kutsal bir amaç için bir araya gelen insanlar bu kalabalığı besleyebilmek için tarımı icat etmiş olabilirler. Bu, dinin tarımın bir sonucu değil, bizzat tetikleyicisi olduğu anlamına geliyor. Göbekli Tepe'yi inşa edenlerin günlük yaşamı nasıldı? Kazı alanında bulunan devasa taş kaplar, burada büyük miktarlarda yemek pişirildiğini ve hatta belki de ilk biranın üretildiğini gösteriyor. Evet, yanlış duymadınız. Bazı araştırmacılar, bu kaplarda tahılların fermente edildiğine dair izler buldular. Bu da ritüellerin sadece dua ve kurbanlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük toplumsal kutlamaların ve şölenlerin de bir parçası olduğunu kanıtlıyor. Beslenme alışkanlıklarına baktığımızda bölgenin o dönemde bugünkünden çok daha yeşil ve bereketli olduğunu anlıyoruz. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kalan bu bölge devasa ceylan sürülerinin geçiş güzergahıydı. Avcılar bu sürüleri takip ederek buraya geliyor ve yılın belirli zamanlarında Göbekli Tepe'de buluşuyorlardı. Bu buluşmalar sadece dini değil, aynı zamanda sosyal birer ihtiyaçtı. Farklı gruplar burada bilgi alışverişinde bulunuyor, eş seçiyor ve ortak projeler üzerinde anlaşıyorlardı. Göbekli Tepe'nin en büyük gizemlerinden biri de nasıl sona erdiğidir. Yaklaşık 1500 yıl boyunca aktif olarak kullanılan bu merkez, M.Ö. 8000 civarında aniden terk edildi. Ancak bu terk ediş bir felaket veya savaş sonucu olmadı. İnsanlar bu devasa tapınakları bilinçli bir şekilde tonlarca toprak ve taşla örterek gömdüler. Bu, arkeoloji tarihinde eşine az rastlanır bir durumdur. Genelde yapılar zamanla yıkılır veya üzerine yenileri yapılır. Ama burada sanki bir hazineyi saklar gibi her şey özenle kapatılmış. Neden? Neden bu kadar emekle inşa edilen, kutsal kabul edilen bir yer bir anda toprak altına gizlendi? Belki de inanç sistemleri değişmişti. Avcı toplayıcı yaşam tarzı yerini tamamen tarıma ve hayvancılığa bıraktığında eski tanrılar artık onlara hitap etmiyordu. Belki de eski tanrılarını uykuya yatırmak istediler. Ya da belki de bu yapıların kutsallığını korumak için onları zamanın yıkıcı etkisinden sakladılar. Sebebi ne olursa olsun, bu bilinçli gömme işlemi sayesinde Göbekli Tepe 12.000 yıl boyunca bozulmadan günümüze kadar ulaşabildi. Eğer gömülmeseydi, muhtemelen taşları başka yapılar için kullanılacak veya doğa tarafından yok edilecekti. Bu gömme işlemi aslında atalarımızın bize bıraktığı en büyük hediyedir. Göbekli Tepe buzdağının sadece görünen kısmı. Son yıllarda yapılan araştırmalar, Şanlıurfa çevresinde taş tepeler olarak adlandırılan 12 farklı noktanın daha olduğunu ortaya çıkardı. Karahantepe, Sayburç, Çakmaktepe, Sefertepe ve diğerleri. Bu bölgeler Göbekli Tepe ile aynı döneme ait ve benzer mimari özellikler taşıyor. Ancak her birinin kendine has bir karakteri var. Özellikle Karahantepe, son yılların en heyecan verici keşfi oldu. Burada bulunan insan başı heykelleri ve fallik semboller, Göbekli Tepe'deki hayvan odaklı sembolizmden biraz daha farklı bir aşamaya, belki de insanın kendi varlığını daha çok merkeze aldığı bir döneme işaret ediyor. Sayburç'ta bulunan ve bir insanın iki leopar arasında durduğu kabartma ise o dönemin hikaye anlatıcılığının ne kadar gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bu yeni keşifler, Anadolu'nun bu bölgesinin 12.000 yıl önce dünyanın en gelişmiş, en organize ve en yaratıcı medeniyetine ev sahipliği yaptığını kanıtlıyor. Burası, medeniyetin tek bir merkezde değil, geniş bir ağ şeklinde yayıldığı bir bölgeydi. Göbekli Tepe'nin sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir gözlemevi olduğu yönünde de güçlü teoriler var. Sütunların dizilimi ve üzerindeki sembollerin belirli yıldız gruplarıyla, örneğin Sirius veya Orion ile hizalandığı iddia ediliyor.
12 bin yıl önceki gökyüzü bugünkünden çok farklıydı ve bu insanlar gökyüzündeki değişimleri hayati bir önemle takip ediyorlardı. Mevsimlerin değişimi, av hayvanlarının göç zamanları ve ritüel takvimleri hep gökyüzüne bağlıydı. Eğer bu teoriler doğruysa, Göbekli Tepe insanlığın sadece ilk tapınağı değil, aynı zamanda ilk bilim merkeziydi. Taşlara kazınan semboller, belki de binlerce yıllık bir gözlemin sonucunda elde edilen astronomik verilerdi. Bu, atalarımızın sadece kas gücüyle değil, aynı zamanda muazzam bir entelektüel kapasiteyle hareket ettiklerini gösteriyor. Onlar, evrenin işleyişini anlamaya çalışan ilk kaşiflerdi. ...2018 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Göbekli Tepe, bugün tüm dünyanın gözbebeği konumunda. Her yıl binlerce turist, araştırmacı ve meraklı bu gizemli tepeyi ziyaret ediyor. Ancak burası sadece turistik bir yer değil, burası bizim köklerimiz. Göbekli Tepe, bize insan olmanın ne anlama geldiğini hatırlatıyor. En zor şartlarda bile bir araya gelip imkansızı başarabileceğimizi, hayal kurabileceğimizi ve bu hayalleri taşlara kazıyabileceğimizi gösteriyor. Türkiye, bu mirası korumak ve dünyaya tanıtmak için devasa projeler yürütüyor. Taştepeler projesi kapsamında yapılan kazılar, önümüzdeki 10 yıllar boyunca bizi şaşırtmaya devam edecek. Belki de henüz bulamadığımız bir yazı türü, belki de daha önce hiç görmediğimiz bir sanat eseri toprağın altında bizi bekliyor. Göbekli Tepe her geçen gün yeni bir sırrını fısıldıyor ve bizler bu fısıltıları dinlemeye devam ediyoruz. Göbekli Tepe sadece Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak mirasıdır. O bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi ve neleri başarabileceğimizi gösteren devasa bir anıttır. Şanlıurfa'nın bu tozlu tepesinde 12 bin yıl önce birileri gökyüzüne bakıp anlam arıyordu. Bugün biz de aynı gökyüzünün altında onların bıraktığı bu taşların sırrını çözmeye çalışıyoruz. Bu video boyunca gördüğümüz gibi Göbekli Tepe sadece geçmişe ait bir yer değil. O, geleceğimize de ışık tutuyor. İşbirliğinin, inancın ve yaratıcılığın neler yaratabileceğini kanıtlıyor. Eğer bir gün yolunuz Şanlıurfa'ya düşerse, Göbekli Tepe'nin o devasa sütunları arasında yürürken rüzgarın sesini dinleyin. Belki de o rüzgar size 12 bin yıl öncesinden bir şeyler fısıldayacaktır. Tarihin sıfır noktasında her şeyin başladığı yerde durmak, insana ne kadar küçük ama aynı zamanda ne kadar büyük olduğunu hatırlatan eşsiz bir deneyimdir. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer bu video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve tarihin gizemlerini birlikte keşfetmeye devam etmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizce Göbekli Tepe neden gömüldü? Yorumlarda tartışalım. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere.